bu videoda nasıl yaptığımı bir anlatma ihtiyacı hissettim. Şimdi bu kağıdın kalınlığı benim testeremin kalınlığına eşdeğer. Bu kademeleri yaptım. Bunu da anlatacağım. Şimdi ilk temel olarak aklıma gelen daha iyi bir yöntem de olabilir tabii ki ama ben böyle düşündüm. Parçalarda şu kısım arkadaşlar ortak. Bu kısım ortak olduğu için referans olarak bu noktalardan başlama ihtiyacı hissettim. Şimdi ilk referans noktasını da kızakta kestikten sonra bu yapmış olduğum dayamayı göre kızağa ayarladım. Bu kademeli parçayı niye yaptım? Ölçü olarak ben 16 milimetreyi seçtim arkadaşlar. Referans noktamdan başlayarak 16 milimetre ileriye gitmek istediğim zaman, yani bir tahta boyu, şu kabaca çizeyim. Şimdi şunu yapmam gerekti. Bu kademeli parçamın da her bir adımı 8 milimetre arkadaşlar. Yani 16 milim ben 16 milimlik kanal açmak istiyorsam 1-2 kademe yana gideceğim. İkinci parçayı yapmamın sebebi ise parçayı keserken sağa sola oynamasını engellemek, dikey bir kesim yapabilmek adına. Şimdi bu şekilde 2 kademe ileriye öteledikten sonra eğer kesersem ölçüm testerenin öbür tarafında kalmış olacak. Bunu engellemek içinse testere payı kadar olan kağıdı buraya koyarak tam olarak 16 milimetreyi yakalamak oluyor. Eğer 8 milimetrelik bir kesim sonlandırma istiyorsam birinci ayağı alıyorum. Tekrardan parçamı koyuyorum. Ve kesimimi yapıyorum. Eğer kanalım 2 tahta boyu kadar olacaksa 16, 32 olmuş oluyor bendeki ölçü. 8, 16, 24, 32. 4 kademe yukarıya çıkarttım. Bunu da dikey olacak şekilde ayarladım. Tekrardan kağıdımı koydum ve kanalımı açmış oldum arkadaşlar. Temel prensibi buydu yaparken. Daha iyi bir fikir olabilir dediğim gibi ama benim aklıma gelen de bu oldu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tip videoların öne çıkması için kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.